Don Kişot, La Mancha'da yaşayan, en büyük hobisi şövalye romansları okumak olan ve bu amaçla servetin bir kısmını harcamış mütevazi bir asilzadedir. Kitabın olay örgüsü de asıl ismi Quijada veya Quesada olan bu adamın okuduğu bu kitaplardan fazlasıyla etkilenerek, ki akıl sağlığı çok değerinde değildir, bir sabah şövalye olmaya karar vererek yollara düşmesiyle başlar. İşte bugün La Manchalı bu asilzadenin şövalye olmaya özendiren ilham kaynaklarından, yani aslında neye özendiğinden dönem özellikleri çerçevesinde bahsetmek istiyorum. Yalnız başlamadan önce sizden ricam, eğer içeriği ne yönde geliştirmemle alakalı videonun altına isteklerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Konumuza dönecek olursak, şövalye olmaya karar verdikten sonra kendine Don Kişot ismini alır. Tam ismiyle La Manchalı Don Kişot'tur o artık. Giriş kısmında dikkat ettiyseniz okuyup ilham aldığı kitaplardan roman değil ancak romans olarak bahsettim. Romanslar Avrupa'da 2. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında manzum veya mensur tarzda yazılan, aristokrat kesime hitap eden ve ahlaki açıdan saflığı ve kahramanlığı yücelten hikayelerdir. Şövalye hikayeleri ise romans türünün bir alt koludur. İşte La Manchalı asilzadenin okuyup bu kitapları günlük hayatta tatbik etmeye çalışmasıyla temellenen kitabın olay örgüsü karşımıza şövalye romanslarının bir parodisini çıkartır. Edebiyatta türsel açıdan ilk roman olarak kabul edilen Don Kişot bu temellere sahiptir. Romans türüne ve özelliklerine biraz daha yakından bakarsak 600 sene önce yazılan ve Batı'da İncil'den sonra en fazla basım sayısına sahip bu kitabı daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Az önce bahsettiğim gibi romanslar ahlaki olarak saflığı ve kahramanlığı yüceltirler. Amaç yapay ve sanal bir dünya kurarak idealize edilmiş, yüceltilmiş, hayali, efsanevi, aşk ve kahramanlık hikayeleri uydurmak, böylece hoşça vakit geçirmek ve okuyanları eğlendirmektir. Olayların oluşunda akla mantığa uygunluk aranmaz. Olaylar saçma, uydurma veya masalsı olabilir. Esas olan okuyucunun dikkatini diri tutmaktır. Kahramanımızın savaştığı devler, kendisini büyülediğini söylediği büyücüler türün bu yönüne atıf yapmak içindir hep. Kişilik tahlilinden ziyade olay örgüsü ön plandadır. Örneğin kitapta Don Kişot'un yanına Sancho Panza'yı alarak ikinci seferine çıkışından handan, papaz, berber ve diğerlerinin tertiplediği bir büyülenme numarası ile evine samanlar içinde ve bir kafeste dönüşü arasında geçen zamandaki olayların akışı buna benzer. Edebi türleri bir kronolojide düşünecek olursak, romans tanrıları konu eden mitler ile insanları konu edilen roman arasında yer alır. Dolayısıyla romans kahramanlarını yarı tanrı, yani yenilmez ve ölümsüz olarak düşünebiliriz. Tek yönlü, yani sadece iyidir veya kötüdürler. İç dünyalarını sızamayız. Kendi içlerinde çelişki yaşamazlar. Aynı durum çoğunlukla karşımıza köle tüccarı, korsan ve benzeri şekilde çıkan kötü karakterler için de tersinden geçerlidir. İyiler yüceltilir, kötüler yerilir ve cezalandırılır. Burası dinlerin ödül ceza mekanizmasından gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda Don Kişot romanının ilk kısmı romans türünü şekil ve içerik olarak parodileştirirken, daha farklı deyişle gırgırı alırken, ikinci kısım ise günümüz romanına benzer şekilde duygusal ve tematik içeriğe sahiptir. Örneğin karakter gelişimlerini gözlemleyebiliriz. Türe dair bilgileri genişletebilsek de Don Kişot'un okuduğu şövalye hikayelerini anlayabilmek açısından buraya kadar konuştuklarımızın yeterli olduğunu düşünüyorum. İşte romansın bir alt türü olan şövalye hikayeleri de buraya kadar konuştuğumuz romans türünün bütün özelliklerini gösterir. Ancak Orta Çağ Avrupa'sının günlük hayatına Haçlı seferleri ve yüzyıl savaşlarının etkisiyle bir şövalye karakteri girmiştir. Ki bunun romandaki yansımasını Don Kişot ilk yolculuğuna çıkmaya karar verdiğinde Don Kişot'un yazar tarafından 4. Haçlı Seferi sırasında Bizans tarafından kurulan Trabzon İmparatorluğu'nun tacını başında görür gibi oluyordu şeklinde betimlenmesini de görebiliriz. İşte bu şövalye figürü romanslardaki aşık asilzadenin yerini alır. Bu karakterde yiğitlik ve güç motifi ön plandadır. Bütün meşgaleleri savaş ve mücadeledir. Burada Don Kişot'un hancıya söylediği "silah benim süsüm, savaş dinlenme aracındır" lafı kulaklarınıza çınlamıştır sanırım. Ayrıca ilk dönem romanslarından farklı olarak Haçlı seferlerinin etkisiyle kahramanlar dindar bir kimliğe bürünürler. Hatırlayacaksınız, kitabın hemen başlarında kahramanımız şato sanarak bir hana girer ve han sahibinden kilisenin yerini sorar. Amacının sabaha kadar şatonun kilisesinde savaş ibadetinde bulunmak olarak açıklar. Nedeni ise dünyanın dört bir yanına giderek mazlum ve zayıflara yardım eden şövalyelerin düzenine uymaktır. Burada karakterin motivasyonunu oluşturan şövalye hikayelerindeki karakterlere uyma çabasını ve dönem özelliğini görürüz.
Buna karşılık kadın ve aşk teması tamamen yok olmaz. La Manchalı'nın ağzından duyduğumuz aşksız gezgin bir şövalye, meyvesiz, yapraksız bir ağaç ve ruhsuz bir beden gibidir lafı aşkın kahramanımızın hayatındaki yerini anlatır. Veya maceralarına başlamadan önce kendine hayalini kuracağı bir sevgiliyi yaratması bu durumun örneklerindendir. Aynı bu hikayelerdeki gibi savaş dışındaki bütün zamanını sevdiği kadınları düşünerek geçinir. Din için olduğu kadar kadınlar için de savaşır şövalye bu romanslarda. Kendinden yardım isteyen soylu genç bayan ve kadınlara yardım etmek şövalye için bir erdemdir. Şato sahibi sandığı ve kendisine şövalyelik unvanını vermesini beklediği hancının Don Quixote'u sakinleştirmek için söylediği bir yanıyla Don Quixote ile eğlenmek için de kızlar ve dul kadınların işleriyle uğraştığı yalanı bu temaya yapılan bir vurgudur. Olağanüstü şeyler başarmış biri olarak geri dönmek ve kendisini sevgilisine adamak ister. Roman boyunca kahramanımızın mağlup ettiği kişileri veya kendine göre başarısına şahit olanları sevgilisine gönderip başarılarını anlatmasını istemesi bundandır. Şövalyenin romanslarda soylu kadının tabiri caiz ise kulu kölesi olmayı erdem bellemesinin kökenleri eski Yunan ve Latin hikayeleriyle Kelt lirik edebiyatına dayanır. Buna karşılık şövalyemizin sevgilisi soylu bir kadın değil ancak bir köylü kızıdır. Bu Cervantes'in romans türünü eleştirme ve parodileştirme yoludur. Toparlayacak olursak, edebiyatta ilk roman olarak alınan Don Quixote aynı ismi taşıyan kahramanı vasıtasıyla romans türündeki şövalye karakterini eleştirir. Eleştirme yolu parodidir. Bu türdeki kitapları okumaktan zevk alan ana kahraman bir gün kendini o kahramanların yerine koymaya karar verir. Ve romanslarda konuştuğumuz her şeyiyle mükemmel ve idealist karakterin gerçek dünyaya adım atmasıyla beraber komik olaylar gelişmeye başlar. Burada Don Quixote'un akıl sağlığının yerinde olmadığına yapılan vurgu bu şövalye hikayelerinin ağır şekilde eleştirme şeklidir bir yanıyla. Burada yazar yazılan bu hikayelerin gerçek dışılığını ve gerçek dünyadan kopukluğunu gösterir. Yani net mesaj bunlara ancak akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar inanırdır. Bunu yaparken uyguladığı şekil ile de yeni bir türün öncülüğünü yapar. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.